Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel pati örmek istiyorum. Oldukça kolay, çeyizlere de çok yakışıyor. Elimde de şöyle yapmış olduğum çok güzel bir çiçeğimiz var. Bunu da bu şekilde buraya dikeceğim ve böyle güzel bir patik örmüş olacağız sizlerle birlikte. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Öncelikle patik ipi kullandım. Bu şekilde. Siz istediğiniz renkte örebilirsiniz. Ben beyaz bir yelek ördüm, çeyizlik. Onun yanında beyaz bir patik örmeyi tercih ettim. Patiğim de şunu da belirteyim, 37 numara ayakları için uygun. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Şimdi öncelikle şöyle bir yaklaştırayım. Başlıyorum. Şöyle. İpimi sıkıştırdım. 2 3 zincir çektim. Biraz sıkıştırıyorum. Buraya çektiğim zincir hariç 14 tane ikili trabzan yapacağım. Yaparken de şu boşluğumu biraz sıkıştıracağım. Evet, 14 tane ikili trabzanımı yaptım. Başta çekmiş olduğum zincirin boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 1 2 3 zincir çektim. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Ben bu başta yapmış olduğum zinciri saymıyorum. Şimdi aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Bu sırada da bir çift 3 tek. Bir çift 3 tek yapacağız. 2 ve 3. Hemen yanındakine battım. 2 1 2 3 ve yine çift batıyorum aynı yere. Bu şekilde sonuna kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, yanlış yaptım. Şimdi tekrar başlıyoruz. Alt sırada 14 tane zincirim vardı. Aynı noktaya batıyorum. Tekrar çift. Bu sırada hepsi çift olacak. Yani 14 olan trabzan sayımızı 28'e çıkaracağız. Bir üst sırada 3 tek bir çift yapacağız. Hepsini aynı noktaya 2 kere batarak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, bütün sıramızı çift olarak yaptık ve sonuna geldik. Şimdi hemen birleştirme işlemini yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim, bir üst sıraya çıktım. Bir tane ikili trabzan yaptım aynı noktaya. Tekrar aynı noktaya bir trabzan daha ve çift yapmış oldum. Şimdi 1 2 ve 3 trabzan yaptım. Şimdi çift trabzanımı yapıyorum. Tekrar 1 2 ve 3. Bu arada arkadaşlar, tığ numaramı söylemeyi unuttum. Tığ numaram 3 numara. 1 2 3 tek bir çift. Yine şimdi tek olanları yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet, sıra sonundayım. Son 3 tekimi yapıyorum.
Başta zaten çift başlamıştım. Bu zincirimi saymadığımı söyledim. Ben buraya batıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 1 2 3 zincir yine çektim. Hemen boşluğun içine batıyorum. Yine bir tane çiftli trabzan yaptım. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 ve 4. Şimdi çift batıyorum. Bir tane yaptım. Aynı noktaya bir tane daha. Yine 4 tane tek. 2 3 ve 4. Şimdi çift. Aynı noktaya. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız ve arttırmalarımız bitmiş olacak. Bir üst sırada modelimize geçeceğiz. Evet, artık sıramın sonuna geliyorum. Çift başlamıştım. Artık tekle bitiriyorum. 4 tane tekimi yaptım ve bitirdim. Bu şekilde yapınca hep ben denk getiriyorum arkadaşlar. Siz farklı bir biçimde yapıyorsanız da o şekilde devam edebilirsiniz. 3 zincirle yukarıya çıktım. Şimdi baştakini yine saymadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane boşluk bıraktım. Hemen yanındakine batıp sık iğne ile sıkıştırdım. 1 2 3 zincir çektim. Yine bir boşluk bıraktım. Yanındakine battım. 1 2 3 yine bir boşluk yanındakine 1 2 3 hemen yanındakine birer tane boşluk bırakıp atlıyoruz. Onun yanındakine batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 10 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 6 4 tane daha yapacağız. 2 3 boşluk, boşluğun yanındakine bir boşluk, yanındakine yine bir boşluk, yanındakine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sonuncuyu yapacağız. 1 2 3 dakine 1 2 3 yine bir atladım, hemen yanındakine ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirince ek yeri belli olmuyor diye böyle yapmayı seviyorum ben arkadaşlar. Yine 10 tane trabzanımı örüyorum. On tane. Şimdi üzerine aldım. Şuradaki hemen boşluğun içine battım. Bir trabzan daha yaptım. Buradaki trabzan sayım 11 oldu. 2 3. Şimdi şuradaki boşluğun içine batıp sık iğne yapıyorum. 2 3. Ortayı şimdi azaltmaya başlıyoruz. 3 4
Evet, sonuncuya geldim. Yine 3 zincirimi çektim. 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki trabzanın üzerine değil, şöyle boşluğa bir tane batıyorum. Bu şekilde yaparak yanlardan artış sağlıyorum. Yine sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı örüyorum. Şimdi 11 tane olan trabzanlarımı ördüm. Yine modelimin olduğu bölümdeyim. Hemen ipimi doladım. Yine boşluğun içine bir tane ikili trabzan yaptım. Şu model bitene kadar arkadaşlar hep bu şekilde birer tane arttırma yapacağız. Tekrar 1 2 3 zincirimi çektim. Boşluğun içine girdim ve kapattım. Evet, şimdi diğer taraftayız. 1 2 3 zincirimi çektim. Yine şuradaki boşluğun içine batıp ikili trabzanımı yaptım ve diğer trabzanlarımın hepsinin üzerine batarak bitiş noktasına kadar ilerliyorum. Evet, son trabzanımı yaptım. Yine boşluğun içine battım. Bir ikili trabzan. Şimdi artık burada zincir sayımızı arttırıyoruz. 2 3 ve 4 zincir çektim. Yine boşluğun içine battım. 2 3 1 2 3. Şimdi buradaki 1 2 3 4 5 6 7'ye düştü. Yaptım ve 4 zincir, 2 3 ve 4 zincir, hemen boşluğun içine bir tane ikili trabzan ve yine aynı şekilde trabzanlarımı örerek ön tarafa doğru ilerliyorum. Şimdi şu arka kısmı 10 başlamıştı. 13 tane trabzanımız oldu. Yine doladığım boşluğun içine battım ve 14 trabzana çıkmış olduk. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Boşluğun içine battım. 2 3. Tekrar 1 2 3 4. Yine boşluğun içine battım ve 2 de çıktım. Şimdi modelimizin 6. sırasındayız. Yine boşluğa battım. Bu kez 1 2 3 4 ve 5. Bundan sonra her zincirimizde birer tane arttırarak ilerleyeceğiz ta ki bir tane kalana kadar. Yine 5 tane zincir. 2 3 4 5. Boşluğun içine batıyorum ve çektim.
Şimdi trabzanlarımı öyle örerek ilerliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde şimdi en son 5 çekmiştim. Bir üst sırada 6 çektim. Bir üst sırada 7. Ta ki şu bir tane kalana kadar burada 9 zincir çekerek bunu bitireceğiz. En üst sırada da 10 zincir çekeceğiz. Ben şimdi buraya kadar zincirlerimi arttırarak geleyim. Ondan sonra yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ben artık son sıraya geldim. Bu zincir çekmeden önce bir tane trabzanımızı boşluğa yapmaya unutmayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artık patiğimizin ön kısmı bitiyor. Bir tane boşluğum kaldı. Onun içine battım ve sık iğne ile sıkıştırdım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine son olarak tığımın üstüne doladım. Boşluğun içine batıyorum. Bu bizim patiğimizin ön kısmının son sırası. Artık arka kısmı örmeye başlayacağız. Evet, birleştirmemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben ipimi koparmayacağım. Şu başa geleceğim. Şöyle ipimi çekiyorum ve patiğimi bunun içinden geçirip sıkıştırıyorum. Bu şekilde. Şimdi şu noktaya, en baştaki noktaya gelip batıyorum ve biraz bolluk bırakarak, şöyle bir bolluk bırakarak ipimi çekiyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şimdi ipi de arada bırakarak trabzan örmeye devam ediyorum. Yani şu ipi de arada yürütüyorum, çektirerek gerdirmesin. Sıranın başına kadar geleceğim. Ondan sonra size sayı vereyim. Evet arkadaşlar, arka kısmımızda baştan sona kadar 39 tane trabzanımız var. Şimdi hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan bu 39 trabzanı boyumuzun, ayağımızın ölçüsüne göre öreceğiz. İkili trabzanlarla sürekli ilerleyeceğiz. Ara ara 39 ilmeğinizi kontrol edin, sayın. Şöyle bakayım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 sıra örmüşüm. Ondan sonra bu sefer patiğimizin arka kısmını değişik yaptım. Onu da hep birlikte yapalım. Şimdi ben 15 sıra trabzanımı öreyim. Geleyim, ondan sonra topuk kısmımızı hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, ben 15 sıra trabzanımı ördüm. 39 tane trabzanımız vardı burada. Şimdi artık bu bitti. Topuk kısmına başlayacağız. Sağdan ve soldan 15'er tane trabzan bıraktım. Ortadaki 9 taneyi topuk için kullanacağım. Şöyle bırakayım. Şöyle bir zincir çekeceğim. Sekiz ve 9. Topuk kısmını sık iğnelerden yapacağız arkadaşlar. Şimdi 9 tane sık iğnemi ördüm. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Kaydırıyorum. Yanındakine geliyorum. Yine kaydırıyorum ve
Dönüyorum şimdi geriye. Hemen yanındakine değil, onun yanındakine battım. Sekiz ve 9 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen şuradaki boşluğa girdim, kaydırdım. Hemen yanındakine yine kaydırdım ve dönüyorum. Önümdeki boşluğa değil, yanındakine batarak yine 9 tane sık iğnemi yapacağım. Sekiz ve 9. Şimdi yine boşluğa battım, kaydırdım, tekrar kaydırdım. Önümdekine değil, hemen onun yanındakine, yani şöyle göstereyim, buradakine değil, buradakine batıyorum ve yine 9 tane sık iğnemi yaparak ilerliyorum. Topuğu toplarken yapılacak işlem sadece bu arkadaşlar. Bu şekilde 8 ve 9. Hemen ilk boşluğa battım, kaydırdım. Daha sonra yanındakine battım ve kaydırdım. Önümdeki değil, hemen yanındakine batıyorum ve yine şöyle göstereyim. Oluşmaya başladı topuğumuz. Battım. Yanındaki boşluğa, diğerine. Bu işlem bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tamamen iki yandaki, şöyle göstereyim, iki yandaki trabzanlarımız bitene kadar örüyoruz ve en sonunda da birleştiriyoruz. Bitiyor. Ondan sonra işte kenar oyamızı yapacağız. Bir dahaki videoda ben bu çiçeğin yapılışını size göstereyim. Çünkü bu çiçek buraya çok yakıştı. Şimdi ben bitireyim topuğumu. Ondan sonra kenar oyasına başlayalım. Evet, ben birleştirdim. Topuk kısmımı da bitirdim. Oldukça da güzel bir topuğumuz oldu. Şimdi bir zincir çektim ve bütün trabzanların içine bu şekilde ikişer tane sık iğne doldurarak başladığım noktaya geri döneceğim. Her trabzanın içine 2 tane sık iğne. Şimdi geldim. Burun kısmımızda zincir çekmiştik. O zincirin içine de sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane yaptım. Hemen karşıya geçiyorum. Oraya da 9 tane 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ön kısmımızda bu şekilde yapmış olduk. Şimdi yine trabzanların boşluğuna ikişer tane sık iğnemizi yaparak ilerliyoruz. Evet, sık iğnelerimi bitirdim ve birleştiriyorum şu anda. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. Şu şekilde
Hemen zincirin içinden geçiyorum. Önümdeki boşluğa battım. Birincisini kaydırıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Tekrar şöyle ipim takıldı. Bu şekilde batıyorum. İlkini aldım. İkisini bir aldım. Hemen zincirin altındakini aldım. Bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi şu üstteki zinciri alıyorum. Birini kaydırdım. İkisini birlikte aldım. Yine hemen yanındakini aldım. Kaydırdım. Şekilde çıktım. Yine boşluğa battım. Kaydırdım. Evet, devam ediyorum. Aldım yanındakini. Tamam, ilkini çektim. İkisini bir aldım. Tekrar hemen yanındakini aldım. Battım. Tekini çektim ve ikisini bir. Buraya kadar bu şekilde geleceğiz arkadaşlar. Evet, orta kısma geldim. Şimdi artık burada bu işlemi yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bu biraz kaba durdu. Kaydırma tekniğiyle bu şekilde ilerleyeceğim. Her boşluğa batıyorum ve kaydırıyorum. Her boşluğa batıyorum ve kaydırıyorum. Bu şekilde şu başa kadar geleceğim. İlk başta yaptığımız işlemi yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimizi bitirdik. Oldukça güzel bir patik oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere, sevgiyle, sağlıkla kalın.